Merhaba, Elden Ring'i ilk defa oynayacaksınız, doğru yerdesiniz. Bugün Elden Ring'e başlamadan önce bilmeniz gereken her şeyi sizlere aktaracağım sevgili dostlar. Ayrıca bu videoda oyun zevkinizi kaçıracak hiçbir unsurda bulunmamaktadır. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. O zaman haydi başlayalım. Become Elden Lord. Statlar Elden Ring'de sahip olacağınız en önemli şey. Bu yüzden bu statları en verimli şekilde kullanmanız sizin yararınıza olacaktır. En üstten anlatmaya başlarsak. Vigor, karakterinizin HP yani canını etkiler. Görmüş olduğunuz kırmızı bar sizin canınızdır. Bu bar kendiliğinden dolmaz ve ancak iksir içtiğinizde veya dinlendiğinizde ya da öldüğünüzde yenilenir. Mind sizin focus point yani FP barınızı geliştirir. FP büyü yapma kabiliyetinizdir. Görmüş olduğunuz mavi bar büyü barınız. Her büyü yaptığınızda bu bardan eksildiğini göreceksiniz. Ki bu yüzden büyücüler için önemli bir stat. Kendiliğinden dolmaz. Aynı zamanda az da olsa direnme gücünüzü etkiler. Endurance sizin staminenizi etkiler. Stamina'yı Türkçeleştirmek için doğru bir tabir bulamasam da sizin takla atarken, koşarken, fiziksel saldırı yaparken, kalkanınızla bloklarken ve hatta büyü yaparken kullandığınız bir stat'tır. Görmüş olduğunuz yeşil bar sizin staminanızdır. Vigor ve Mind aksine kendiliğinden dolar. Strength, kas gücünü belirler. Oyun boyunca ağır silahları kullanabilmek için gereklidir. Tüm fiziksel hasar vuran silahlara bonus hasar sağlar. Aynı zamanda taşıyabileceğiniz maksimum ağırlığı da arttırır. Dexterity çevikliğinizdir. Dexterity kullanan silahlara bonus hasar sağlar. Büyü yaparken daha hızlı yapmaya başlarsınız. Bir yerden düştüğünüzde alacağınız hasarı azaltır ve son olarak attan düşmenizi de zorlaştırır. Kaldı son 3 statımız. Bu 3 stat da Elden Ring'de yapacağınız büyüleri güçlendiren büyücü statları. Sırasıyla devam edersek Intelligence. Intelligence kullanan sorcery büyülerine yardımcı olur. Ayrıca büyülerden aldığınız hasarı büyük ölçüde azaltır. Diğer büyü statlarından farkı daha bildiğimiz klasik büyülerden oluşan bir yelpazeye sahip olmasıdır. Bazı Intelligence büyüleri oyun boyunca şu şekildedir. Fate. Fate kullanan büyülerde ve bazı Fate isteyen silahlarda kullanmanıza yardımcı olur. Diğer büyü statlarından farkı daha görkemli ve ilginç büyüler yapmaya olanak sağlamasıdır. Bazı Fate büyüleri şu şekilde. Arcane. Diğer statlara göre en kullanışlı olan gibi gözükse de muhteşem bir kan savaşçısı samuray olmanın yolunu açar. Onun videosu da yakında gelecek, beklemede kalın. Aynı zamanda Arcane daha fazla ve daha değerli eşya düşürme şansınızı arttırır. Yine de oyunu ilk kez oynuyorsanız Arcane statına öncelik göstermenizi önermem. Oyun boyunca bu statlardan bir veya birden fazlasının yüksek olmasını isteyen silahlar bulabilirsiniz. Oyunun ikinci fazında Raya Lucaria Akademisi'nden bir adet Larvar Tier kullanarak bütün statlarınızı sıfırlayıp karakterinizi baştan yaratabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim sınıflara. Elden Ring'de 10 temel başlangıç sınıfı bulunuyor. Sınıf seçimi ileri oyunu pek etkilemese de oyuna başlarken oynayış tarzınızı büyük ölçüde etkiliyor. Ama korkmayın, seçtiğiniz sınıfa mahkum değilsiniz. Oyun boyunca kazanacağınız ürünlerle level atlayabilir, gitmek istediğiniz yolu çok rahat değiştirebilirsiniz. Sınıfları temelde 3'e ayırıyorum. Saf yakın dövüşçü karakterler, büyücü karakterler ve meles. Yani hem büyücü hem yakın dövüşçü karakterler. Sınıfları anlattıktan sonra bunları birer listeye koyacağız. O zaman haydi. Vagabond. Yüksek can değeri ve yüksek kas gücüyle öne çıkıyor. Yalnız düşük intelligence ve fate statlarıyla başlarda büyü yapmayı zorlaştıracak bir sınıf olduğunu söyleyebiliriz. Oyuna bir kılıç, bir kalkan ve bir de halberd ile başlıyor. Bu sınıfı klasik bir şövalye olarak düşünebilirsiniz. Oynayış tarzı olarak da guard counter mekaniğini kullanmak size yardımcı olacaktır. Guard counter, siz kalkanınızı doğrultmuşken düşman tam size vurduğunda hemen ağır saldırı yaparak düşmanın ikinci saldırısını beklemeden ağır sersemletme ve yüksek hasar vurmak için kullanabildiğiniz bir saldırı. Bu özelliğin her sınıf için geçerli olduğunu da belirteyim.
Giydiği zırh ağır bir zırh olduğunda maalesef yuvarlanma atarken yavaş yuvarlanıyor. Bunu kaldırmak için ise birkaç zırh parçamızı üzerimizden çıkarmamız yeterli olacaktır. Şövalye olma hissiyatını dibine kadar yaşatan ve yakın dövüşte hem fazla hasar vurayım hem de az hasar alayım diyen arkadaşlar için birebir. Ayrıca bu oynayacağınız ilk Souls oyunu olacaksa bu sınıfı öneriyorum. Warrior. Bütün sınıflar arasında en çeviği Warrior'dır. Intelligence yeteneğinin bir fazla olması onu büyü yapmaya Vagabond'dan biraz daha yatkın yapsa da yine de bir büyücü klası olmaya çok uzaktır. Oyuna 2 kılıç ve bir kalkanla başlar. Oynayış tarzınız bir kere hasar vurduktan sonra rakibi bırakmamak üzerine olmalı. Çünkü Warrior en hızlı saldırabilen, en agresif sınıflardan bir tanesi. Ayrıca vurduğu hasarda tüm sınıflar arasında en iyilerinden. Biraz yetenek gerektiren bir sınıf olduğunu belirteyim. Bu yüzden onun Vagabond'dan daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Ama yuvarlanma mekaniğini bir kere çözdüğünüzde sıkıntı yaşamayacaksınız. Masmavi zırhı ve peleriniyle tam bir yakın dövüşçü olan Warrior'ı stratejik ve doğru zamanı yakalayabilen agresif tarzı seven arkadaşlar için öneriyorum. Hero. Yüksek can ve diğer tüm sınıflardan bile üstün bir kas gücü. Sadece bir balta ve bir kalkanla başladığınız bu sınıf sizlere özel bir yetenek sunuyor. Baltasına takılı olan Ash of War'u kullandığınızda sürekli baltanızı sağa sola çevirip çok yüksek hasar vuruyorsunuz. Bu Ash of War'u kullanırken savunmasız kalmanıza rağmen zor sersemletme yediğinizden düşmanları rahatlıkla kesip biçebilirsiniz. Ash of War'ların ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız aşağıda video oynatma çubuğundan ilgili bölüme de atlayın. Koca baltasıyla klasik bir barbar karakteri olan Hero, pataküte dalan agresif arkadaşlar için birebir. Bu agresif oyun tarzı her zaman için işleri daha da zorlaştırdığından biraz deneyim isteyen bir sınıf. Yüksek risk, fazla ödül yani. Bandit. Yüksek arcane statı onu tam bir hırsız yapıyor. Klasik hançer kalkanın yanında bir de ok ve yayımız bulunuyor. Eğer Elden Ring'de gizliye fazla coştuysanız bu sınıf tam size göre. Özellikle ok ve yay savaşlara yaklaşımınızı epey etkileyebilir. Düşman kamplarını temizlemek için bolca strateji gerektirdiğinden oynamasının biraz yorucu olduğunu söylemekte fayda var. Güçlü bir boss'la karşılaşana kadar level kasıp değerli eşyalar düşürmeye bakın. Yüksek arcane statı bunu sağlayacaktır. Bandit sınıfını gizlilikle düşmanlarını gafil avlamayı seven, stratejik oynamayı düşünen kişiler için öneriyorum. Astrologer. Yüksek intelligence'ı ve mind'iyle ben büyücüyüm diye bağıran bir sınıf. Başlangıç silahları olarak kısa kılıç ve kalkanın yanında bir büyücü asası ve 2 büyü ile oyuna başlıyorsunuz. Büyülerinden biri tek hedef odaklı fazla hasar vuran bir büyüyken diğeri çoklu hedeflere daha az hasar vuran tarzda bir büyü. Oyunun en kolay büyücü sınıfı olmasıyla yeni başlayan ve büyücü oynamak isteyen arkadaşlar için biçilmiş kaftan. Büyü yapmaya değer görmediğiniz NPC'leri kılıcınızla öldürün. FP'niz azaldığında mavi FP iksirlerinden için ve iksirlerinizi dengeli biçimde dağıtın. Düşük can değerine sahip olması onu epey kırılgan kılıyor, bu yüzden dikkatli olmalısınız. Astrologer, intelligence odaklı büyüler yapmak isteyenler için bulunmaz Hint kumaşı. Prophet. İman gücünü büyü yaparak hissettiren tüm sınıflar içerisinde Fate statı en yüksek olan sınıf. Bir mızrak, bir kalkan ve bir de Finger Sail denilen bir eşya ile oyuna başlarsınız. Prophet sınıfı barındırdığı büyüleri yapmak için Finger Sail'e ihtiyaç duyar. Büyüler hakkında daha detaylı bilgi bu videonun içerisinde yer alıyor ve dilerseniz aşağıdaki oynatma listesinden ilgili bölüme atlayıp sonra geri dönebilirsiniz. Devam etmek gerekirse kısaca elinizde Finger Sail tutarken seçili büyü yapabilir hale geleceksiniz. Bu büyüler 2 tanedir. Bunlardan biri sizi Fate statınıza bağlı olarak iyileştiren Heal büyüsü. Diğeri düşmanları yakın menzilden yakmanızı sağlayan çok daha agresif bir büyü. Açıkçası Prophet zor bir sınıf ve kesinlikle herkese göre değil. Eğer ben full Fate oynayacağım diyorsanız tamam, karar sizin. Ama yine de başlarda Fate büyülerini kullanmak o kadar da kolay olmayacak ve oyunun erken safhasında çok daha dikkatli oynamanız gerekecek. Statlara puan basarken sadece Fate'ine basmayın. Oyunda Fate isteyen birçok güzel silah bulunuyor. Bu yüzden halihazırda güçlü sayılmayacak olan Strength statınıza arada bir basmayı unutmayın. Dediğim gibi Prophet sınıfı herkese göre değil ve bir Fate klası olduğu da bariz. Düşük Intelligence statı bunun en büyük kanıtı. Eğer ben biraz farklılık istiyorum derseniz bu klası tercih edebilirsiniz. Samuray. Ortalama olan Strength statı bir yana onun yüksek çevikliği en güçlüleri bile dize getirebilir. Artık samuraylar için klasikleşmiş olan katananızın yanında küçük bir kalkan ve bir de ok ve yay ile boyuna başlıyorsunuz. Samuraylara ilgi duyanlar için resmen mükemmel bir sınıf. Gayet kolay ama derin olan oynanışı yeni başlayan arkadaşlar için de birebir. Katana'nın kınında hazır bekletilip ani bir kesme yapan özel skillini küçük düşmanlara karşı kullanın. Daha zorlayıcı ve agresif düşmanlar için kalkanla bloklayıp doğru zamanlara girmenizi öneriyorum. Ok ve yayı aktif kullanmak da savaşlarda işinize yarayacaktır.
Samurai Elden'likte yeni başlamış ve biraz farklı bir karakter arayanlar için veya samuraylara ilgi duyanlar için şiddetle tavsiye ediyorum. Prisoner. Yüksek intelligence'ına aldanmayın. Bu sınıf kesinlikle deli. Prisoner oyuna kılıç kalkan ve büyü asasıyla başlamasıyla melez bir klas olduğu hemen belli ediyor. Oynayış stili olarak önce yavaş gerçekleşen büyünüzü yapıp düşmana bir kılıç darbesi indirin. O zamana kadar hazırlanmış olan büyünüz düşmanın işini bitirecektir. Eğer hem kılıcıyla hem de sorcery büyüleriyle melez bir sınıf oynamak istiyorsanız Prisoner size göre. Ha ben Fate büyüleriyle melez bir sınıf oynayacağım diyorsanız sizi bir sonraki sınıfa davet ediyorum. Confessor. Elden Ring'in kusursuz paladin sınıfı. Kas gücü ve imanıyla öne çıkan bu sınıf oyuna kılıç kalkan, bir finger seal ve 2 büyüyle başlıyor. Yakın savaşa yatkın olsa da biraz güçlenene kadar kalkanınızın arkasında durmanızda fayda var. Çünkü Vigor statın muadillerine göre biraz düşük kalıyor. Büyüleri arasında Fate'den gücünü alan bir iyileştirme büyüsünün yanında oyunu oynamayı epey keyifli hale getirebilecek bir büyü daha var. Türkçe'ye suikastçının yaklaşımı olarak çevirebileceğimiz bu büyü sizi bir süreliğine duyulmaz yapıyor. Normalde gizli ilerlemek için ihtiyacınız olan eğilmeye bu büyü sayesinde ihtiyacınız olmuyor ve istediğiniz gibi düşmanları gafil avlayabiliyorsunuz. Bu büyüyü akıllıca kullanmak işleri çok kolaylaştıracağı gibi aldığınız zevki de 2 katına çıkarabilir. Bir kilise savaşçısı ve suikastçısı olan Confessor, Fate bazlı melez oynanış arayanlar için rakipsiz bir sınıf. Wretch. Bir sopa ve başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Tüm Souls oyunlarının klasikleşmiş sınıfı olan Wretch tamamen kendi yolunu çizmek isteyen oyuncular için. Bu sınıf oyuna gerçekten bir sopadan başka hiçbir şey olmayarak başlıyor. Tabii ki bu oyunu oynamayı epey zorlaştıracağı gibi düşen eşyalarla karakterinizi sıfırdan kademe kademe güçlendiğine şahit olmak kulağa cazip geliyor. Yine de bu sınıfı ne yaptığını bilen deneyimli arkadaşlar haricindekilere önermiyorum. Evet, sınıfları bitirdik. Bu 10 sınıf arasından bir seçim yapmak size kalmış. Ama başta da söylediğim gibi. Hangi sınıfı seçerseniz seçin, karakterinizi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Yine de sınıf yelpazesi epey geniş. Bunların arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız sınıflar arasında sıralama yapıp seçenekleri minimuma düşürmek en mantıklısı olacaktır. Bildiğiniz gibi Elden Ring'de bir zorluk seçeneği bulunmuyor. Yalnız seçeceğiniz sınıf oyunu sizin için biraz daha zorlaştırabilir ya da tam tersi işleri kolaylaştırabilir. Önce oynaması en kolay olan sınıflardan başlayalım. Bu kategorinin mensupları Vagabond, Warrior, Astrologer ve Samurai. Souls oyunlarını ilk kez deneyimleyecek ya da daha önce çok oyun oynamamış veya oyunun başlarında çok daha rahat etmek isteyen kişiler için öneriyorum. Daha önce Souls oyunlarında oynadıysanız bile bu sınıflardan birini seçmek sizler için doğru olacaktır. Yeni başlayan kişiler ise zaten hemen oyuna ısınacak ve hızlıca keyif almaya başlayabilirler. Ben daha farklı bir deneyim arıyorum diyenler nispeten daha zor olan mücadeleci sınıfları seçebilirler. Bu kategoride Hero, Bandit, Prisoner ve Confessor bulunuyor. Eğer daha önce çok oyun oynadıysanız ve farklı bir şeyler arıyorsanız bu sınıfları seçebilirsiniz. Bu sınıfları seçmek onlar üzerinde ustalaşmanın bir tık daha zorlayıcı olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Ben her şeye hakimim, ne yaptığımı çok iyi biliyorum diyenler sizler için zorlayıcı 2 sınıfım bulunuyor. Prophet ve Wretch. Bu sınıfları yeni başlayanlar da seçebilir evet, fakat alışma süresi diğer tüm sınıflara göre daha sancılı olacak. Zorluk meselesine manuel bir şekilde müdahale etmeye çalıştık. Peki ne oynamak istiyorsunuz? Bu konuda da size yardımcı olacak şekilde 3 kategorimiz var. Yakın dövüş isteyenler Vagabond, Warrior, Hero, Bandit veya Samurai'yi seçebilirler. Büyücü oynamak isteyenler Astrologer veya Prophet'ı seçin. Eğer hem büyüye hem de yakın dövüşe yatkın melez bir karakter oynamak istiyorsanız Prisoner veya Confessor size göre. Wretch sınıfını bu listenin dışında tutuyorum. Bu şekilde hem zorluk hem de oynayış tarzı sıralaması yaparsak liste şöyle gözükecektir. Artık hangi sınıfı seçeceğinize karar vermiş olmalısınız. O zaman sınıfınızı seçin ve uçsuz bucaksız Elden Ring dünyasına atılın. Oyun ilk başladığında sinematikten sonra sizi bir mağaranın içine bırakacaktır. Bu mağarada size önerim kesinlikle şu boşluğa atlamanız. Burası bir nevi oyunun tutorial bölgesidir. Sizleri saldırmaktan savunmaya, oyunun temel mekaniklerini öğreterek pratik yapmanızı sağlar. Bu yüzden ilk başladığınızda bu bölgeyi kesinlikle atlamayın. Bu kadar büyük bir dünyada tabii ki hızlı seyahat yapmak önemli olacak. İşte Grace noktaları bu görevi yerine getirmek için var. Sarı sarı parlayan bu noktalar direkt kendilerini belli eder ve gidip onları aktif ettiğinizde bir daha tüm oyun boyunca oraya ışınlanabileceğiniz bir yer elde edersiniz. Bu noktalarda dinlendiğinizde zamanı ayarlayabilir, level atlayabilir, iksirlerinizi ayarlayabilir, büyülerinizi değiştirebilir, eşoförler takabilir.
envanterinizi düzenleyebilir ve daha nicesini yapabilirsiniz. Bununla birlikte bosslar ve önemli düşmanlar hariç tüm düşmanlar yeniden doğacaktır. Oyundaki tek dinlenme yeriniz Grace noktaları olsa da tek checkpoint noktanız burası değil. Bosslardan veya önemli yerlerden önce Marika heykeli denilen küçük taş heykeller sizlere otomatik checkpoint noktası sağlar. Bu heykellerin yanında öldüğünüzde iki seçenek çıkar. Sağdakini seçerseniz normal şekilde en sonki Grace noktasından dirilirsiniz. Soldaki Marika heykeli noktasını seçerseniz bu sizler için genelde daha iyi olacaktır. Çünkü ya boss'un hemen öncesine ya da kaldığınız yerin hemen öncesine ışınlar. Marika heykelleri oyunun oynanabilirliğini epey arttıran bir durum ve bunu kullanmayı unutmayın. Aksiyon, macera veya RPG oyunlarının çoğunda yetenek kullanma gibi bir sistem bulunur. Bilirsiniz, Street Fighter, Mortal Kombat gibi dövüş oyunları da bu yetenek kullanma sistemini temel belirlemiş oyunlardır. Elden Ring'de de bir yetenek sistemi bulunuyor. Lakin bu sistem biraz farklı. Bu kısmı özellikle dikkatli dinlemenizi öneririm çünkü burası çok önemli. Oyunda herhangi bir eşyayı açıp menüden bakarsanız sol üstte her zaman varsa o eşyanın yeteneğinin adı ve FP miktarı yazar. Eğer silahın herhangi bir yeteneği bulunmuyor ise no skill yazar. Silahınızın yeteneğini kullanmak içinse ağır saldırı tuşuna basarken bilgisayarda sağ tık, gamepad'de L2 tuşuna basın. Yetenek kullandığınızda FP barınız azalır ve bu azalma yetenekten yeteneğe değişiklik gösterebilir. Yetenek kullanma ile ilgili önemli bilgiler. Eğer bir elinizde kalkan tutuyorsanız her zaman kalkanın yeteneğini kullanın. Eğer iki elinizde de silah tutuyorsanız her zaman sağ eldeki silahın özelliğini kullanır. Yeteneklerden bahsetmişken Echofor'lara da değinelim. Echofor'lar temelde açık dünyada sizin bulabileceğiniz veya satın alabileceğiniz özel yeteneklerdir. Bulabileceğiniz Echofor'lar farklı tiplere ayrılır ve hepsi her silaha uymaz. Kalkana yay Echofor'u takamayacağınız gibi kılıca da kalkan Echofor'u takamazsınız. Silahların Echofor yuvasının bulunup bulunmadığını öğrenmek içinse menüden o silahı bulmanız ve işaretlediğim yere bakmanız gerekiyor. Eğer o yer boşsa bu silaha Echofor takılamaz demektir. Eğer bir amblem var ise silaha uygun Echofor'u kullanabilirsiniz. Echofor'ları Grace noktalarından değiştirebilirsiniz. Fakat başlarda bu menü gözükmeyecek çünkü bunun için ufak bir şey yapmanız gerekiyor. Oyunun hemen başında ana yolu takip ederseniz bir harabeye rastlarsınız. Buradan askerleri şimdilik es geçin ve aşağı inen merdivenleri takip edin. Kapıyı açtığınızda bir sandık göreceksiniz. Sandığı açın ve artık Echofor'ları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hazır bahsetmişken eğer oyunun daha başlarında muhteşem kullanışlı bir Echofor sahibi olmak istiyorsanız bu kısmı dinleyebilirsiniz. İşaretlediğim noktalara dikkat edin ve siz de bu noktaları map'ten işaretleyin ki yolunuzu şaşmayasınız. Evet, önce buraya geliyoruz ve buradaki map parçasını alıyoruz. Bu map parçası Limgrave'in haritasını gözler önüne serecektir. Map parçasını aldıktan sonra gösterdiğim yere doğru gidin. Sağa dönün ve merdivenlerden aşağı inin. Sandığı açtığınızda artık Echofor'ları kullanabilir hale geldiniz. Yoldan devam edin ve bu Grace noktasında dinlenin. Dinlendiğinizde Melina ile karşılaşacaksınız ve size Torrent'i çağırmak için bir yüzük verecek. Menüden yüzüğü seçin ve Torrent'i çağırın. Artık çok daha hızlısınız. Herhangi bir yaratıktan veya boss'tan kaçarak kurtulabilirsiniz, unutmayın. Ana yoldan devam edin. Toprak kırmızıyla kaplandığında ve gök kızıla büründüğünde doğru yolda olduğunuzu anlayabilirsiniz. Tebrikler, Kaeli'de girdiniz. Burası çok tehlikeli, unutmayın. Düşmanlarla savaşmayı sakın denemeyin çünkü sizin levelinizin çok üstündeler. Kaeli'de dinlendiğinizde Malenia sizi Round Table Hall'a götürmek isteyecektir. Burası yeni silahlar, yeni büyüler alabileceğiniz bir ana mekan. Burayı şimdilik terk edebilirsiniz. Devam ettiğinizde bu map parçasını alın.
Bu Kael'in map'idir. Kalenin önüne geldiğinizde dinlenmeyi unutmayın ki checkpoint alasınız. Köprüden geçerken dikkatli olun ve zikzak çizin. Çünkü üzerinize bir mancınık yağmuru gelecektir. Soldan tepeye çıkın ve bundan sonra sağdan dolanın. Sağdan devam ettiğinizde bir yere geleceksiniz. Buradaki böceği vurun ve öldürmenize gerek yok. Aşağı atsanız da yeter. Ve artık görevimiz tamamlandı. Rahatça ölebilirsiniz. Silahınıza eşofmanınızı takın. Gördüğünüz gibi bu eşofman bir ateş eşofmanı ve oyunu oynamayı daha eğlenceli hale getiriyor. Yüksek hasar vuruyor ve çok kullanışlı. Elden Ring içerisinde tonla farklı büyü barındırıyor. Büyüleri kullanmak için Grace noktalarından büyünüzü, büyü yuvalarından birisine takmanız gerekir. Oyun içerisinde büyü yuvaları sol alt köşedeki belirteçlerden üstte olanına karşılık gelir. Büyü yuvalarını nasıl arttıracağınızı merak ediyorsanız birazdan bahsedeceğim büyü kuleleri kısmını denemeniz faydalı olacaktır. Büyüler kendi içerisinde Sorcery ve Incantations büyüleri olarak ikiye ayrılır. Sorcery büyüleri genelde Intelligence ister. Bu Sorcery büyülerini kullanmak için bir asanız olması gerekir. Büyü yuvanızda bulunan Sorcery büyünüzü asanızı hangi elinize taktıysanız o ele karşılık gelen tuşa basarak gerçekleştirebilirsiniz. Her büyünün kaç FP istediği menüden bakılabilir. Incantations büyüleri genelde Fate veya Arcane statları üzerine olan büyülerdir. Kullanmak için bir elinize Sacred Seal denilen kutsal sembol tutuyor olmalısınız. Bu Sacred Seal'ler eğer Confessor veya Prophet oynuyorsanız başlangıç ekipman olarak gelir. Elden Ring'de büyü yuvalarını arttırmak büyü kulelerine bağlanmıştır. Oyun içerisinde birden fazla olan bu kuleler çözülmesi gereken bir puzzle ile gelir. Bu puzzle'larda genelde etraftaki 3 gizli kaplumbağa, kurt veya böcek gibi yaratıkları bulup öldürdüğünüzde çözülecek şekilde. Merak etmeyin, bunlar sizden zorlayıcı savaşlar falan istemiyor. Bulmanız istediği tüm canlılar şeffaf mavi şekilde belirli ve size zarar vermiyorlar. Puzzle'ı çözdüğünüzde kulenin tepesine çıkıp Memory Stone adındaki itemi aldığınızda artık ekstra bir büyü yuvasına kavuşmuş olursunuz. İksirler Elden Ring'deki bir diğer temel unsur. İksirlerin artırılabilen bir kapasitesi vardır. Başlangıçta 4 iksir bulundurabiliyorken oyun ilerlerken bu sayıyı 10'dan fazlasına çıkarabilirsiniz. İksirleri FP iksirleri ve can iksirleri olarak ikiye ayırabiliriz. Bunların oranlarını Grace noktalarından değiştirebilirsiniz. FP iksirleri büyü mananızı, can iksirleri de canınızı doldurur. Nasıl bir sınıf oynadığınıza bağlı olarak bu iksirleri değiştirebilirsiniz. Açık dünyada gezerken şu sarı ağaçlardan görürseniz kaçırmayın. Yanında bir toplanabilir bulundurur. Golden Seed'ler taşıyabileceğiniz maksimum iksir sayısını arttırır. Grace noktalarından aktif edilir. Bu iksirlerle birlikte oyun biraz ilerlediğinde Wondrous Physic adında yeni bir iksir türü karşınıza çıkacaktır. Bu iksirlerden yanınızda yalnızca bir tane taşıyabilirsiniz. Bu iksirlerin özelliği Grace noktalarından istediğiniz gibi şekillendirebilmeniz. Oyun boyunca bulacağınız kristal tier'ler sayesinde iksirin özelliklerini siz belirleyeceksiniz. Crystal tier'ler Wondrous Physic'lere toplam 2 adet olmak üzere takılabilir ve bunlar çeşit çeşittir. Genellikle temel statlarınızı arttırırlar fakat ilginç kristal tier'ler de bulunur. Bu iksir de Grace noktalarından dinlendiğinizde yenilenir. Geldik oyunun en calıcı, en vurucu kısmına. Summon'lar. Summon'lar nedir? Yanınızda savaşması için çağırdığınız ruhlardır. Kendi statları bulunur ve size savaşta yardım ederler. Bunlardan birden fazla bulunabilir. Summon'ları elde etmek için büyücü Renella ile buluşmalısınız. Haritanın işaretlediğim kısmında geceleri ortaya çıkıyor. Bu bölgeye oyuna ilk başladığınızda birkaç adım atarak varabilirsiniz. Buradaki Grace noktasından zamanı gece yaparsanız karşınıza çıkması muhtemel ama %100 çıkmıyor. Eğer karşınıza çıkmazsa korkmayın. Gidin, biraz Grace noktası açın, gezin ve sonra tekrar gelin. İlla ki karşınıza çıkacaktır. Bu arada bir dipnot, sadece ekrandaki işaret varken summon'ları çağırabilirsiniz. Evet dostlar, bir rehberi burada noktalıyor. Yararım dokunduysa ne mutlu bana. Amacım bu uçsuz bucaksız oyunun bazı karanlık yerlerini aydınlatarak sizlere bir fikir vermekti. Herkese iyi oyunlar ve iyi eğlenceler dilerim. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.